Arkadaşlar merhaba. Öncelikle sizleri tebrik ederim. Böyle ilginç ve güzel bir soruya soyunduğunuz için. Biliyorum hepiniz çok heyecanlısınız. Ama emin olun en az ben de sizler kadar çok heyecanlıyım. Yapacak çok işimiz var. Haydi bir an önce işe koyulalım. Lazım olacak malzemelerimiz şöyle. Akor sehpası, jant ölçüm aleti, tel ölçüm cetveli, yoksa normal bir cetvel, yassı uç tornavida, akord anahtarı, keten tohumu yağı, elektrik bantları, tahta veyahut da plastik tokmak ve onun çivisi. Arkadaşlar yapacağımız hazırlıklar şöyle. Çemberimizin sibop deliği tam karşıya gelecek şekilde yerleştiriyorum. Sibop deliğini karıştırmamak için de kırmızı elektrik bantıyla işaretledim. Çünkü tur tur gideceğiz. Bu noktayı gözden kaçırmak istemiyorum. Kamerada kolay gözüksün diye şöyle bir bil takıyorum. Sibop deliğinin tam karşısında çemberimizin ek yeri var. Ek yeri çemberin kalitesine göre fazla veya da az hata verecek. Onun için burayı da gözden kaçırmamak için elektrik bantıyla işaretledim. Bizim jantımız V brek ve arka. Öyle olunca da sağ taraf 2 milim, soldan daha kısa. Öyle olunca da bunların karışması işi baştan bozuyor ve büyük problem oluyor. Bunları ölçtüm ve yağladım arkadaşlar. Fazla yağlarını da süssün diye de bir peçetenin üzerine koydum. Sağ tarafı sağıma, sol tarafı soluma aldım. Biz örmeye kaset tarafından başlayacağımızdan dolayı şu kaset tarafını da kendime çevirdim. Başlangıç pozisyonumuz böyle. Arkadaşlar jantımızı örmeye kaset tarafından yani sağ taraftan başlıyoruz ve iç tellerden örmeye başlıyoruz. İç tel demek arkadaşlar dışarıdan girip içeriden çıkan tel demek. Bu göbekte herhangi bir delikten başlayabiliriz. Şöyle. Arkadaşlar çemberde de bu sibop deliğinin solundaki ilk deliğe sokuyoruz. Şimdi bir tel daha atalım. Göbekten bir boşluk bırakıyoruz sola doğru. İkinci deliğe atıyoruz. Çemberden de 1, 2, 3 boşluk bırakıp dördüncüye atıyoruz. Şöyle. Diğerlerinde sola doğru devam edelim. Arkadaşlar sağ tarafı bitirdik. Şimdi sol tarafın uzun ve iç tellerini atmaya sıra geldi. Şimdi arkadaşlar burada çok önemli bir konu var. Önemli olduğu kadar da çok da bir basit. Arkadaşlar şu deliklerin olduğu yuvarlak halka flanş halkası dediğimiz bir şey. Bu sağdaki flanştaki deliklerin soldaki flanştaki delikleri tam karşılamadığını görüyoruz. Neden derseniz kayarak gittiğimizden dolayı göbekte de bu kayma meydana geliyor. Şimdi şöyle bakalım. Bizim referans telimiz bu, sibop deliğimiz bu. Şimdi arkadaşlar referans telimizin tam karşısındaki sola doğru kaymış olan deliği bulacağız arkadaşlar. Ben buldum, çok basit. Siz de kolaylıkla bulmuşsunuzdur. Fakat burada bir hata yaparsak iş baştan bozulur ve ilk düğmeyi yanlış düğmelersek geri kalanları da yanlış gider hesabından hata yapmış oluruz. Şimdi arkadaşlar hala çemberimizi çevirmedik. Referans telin solundaki ilk deliğe sokuyoruz. Arkadaşlar şimdi jantımızı ters çevirebiliriz. Şimdi bakın arkadaşlarım, şurası bizim sibop deliği, referans teli altta kaldı. Bu taraftan attığımız uzun tel de referans telin sağına geçti. Şimdi biz bu tarafı örme faaliyetine sağa doğru devam edeceğiz. Bir tel daha atalım. Şimdi şöyle bakalım. Göbekten bir boşluk bırakıp ikinciye taktık. Çemberden de arkadaşlar 1, 2, 3 boşluk bırakıp dördüncüye takıyoruz.
Arkadaşlar böyle oldu. Şimdi sağa doğru diğer tellerimizi de atalım. Arkadaşlar iç tellerimiz bitti. Şimdi sıra geldi dış telleri atmaya. Dış teller demek içeriden girip dışarıdan çıkan tel demek. Yalnız burada önemli bir durum var arkadaşlar ama aynı zamanda da basit. Şu göbeği tutup saat yelkovanı istikametinin tersinde çeviriyoruz ve göbekten de herhangi bir delikten ilk dış telimizi atmaya başlıyoruz. Arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz bir konu var. Üst, alt. Şöyle de bakarsak arkadaşlar şu ikilinin yanındaki deliğe takıyoruz. Böyle oldu arkadaşlar. 2 üst bir alt. Şimdi bir tane daha tel takalım. Kısa tellere devam ediyoruz. Şimdi yanındaki dolu, boş olan bir atlayıp ikinci deliğe takıyoruz. Bir dış tel daha. İçeriden girdi, dışarıdan çıktı. Yine yöntem aynı arkadaşlar. Üst, alt. Burada biraz zorlamak gerekirse zorlayın, korkmayın. Bir şey olmaz arkadaşlar. Belki jant çizilebilir ama çizdirmeseniz daha iyi. Biraz kozmetik problem olur. Başka da bir şey olmaz. Böyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar saat yelkovanı tersi istikametinde diğer tellerimize takalım. Arkadaşlar şimdi sağ tarafımızın bütün telleri bitti. Sol tarafı çevirelim. Sol tarafın dış telini atmaya başlayalım. Yine herhangi bir delikten başlayabiliriz. İçeriden giriyor, dışarıdan çıkıyor arkadaşlar. Burada saat yelkovanı istikametinde atıyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar üst, alt. Bir tane daha atalım arkadaşlar. Şunu attık. Bunun yanındaki zaten dolu. Bir atlayarak öbürüne takıyoruz arkadaşlar. Şimdi yine ilk telimiz buydu. 1, 2, 3, dördüncüye takıyoruz. Yine 2 üst, 1 alt. Şimdi bu tarafında dış tellerini atarak jantımızı örme işlemini tamamlayalım. Arkadaşlar jantımızı ördük. Bir kontrol yapmamız lazım. Öncelikle tellerin sırasına bir bakalım. Dış, iç, dış, iç, dış, iç. Tamam. Bindirmelere bakalım. 201 alt, 201 alt, 201 alt. Tamam. Aynı kontrolü ters taraftan da yapalım. Bir başka konuda arkadaşlar şibop deliği konusu. Şibop deliğinin paralel tele gelmesi lazım. Eğer üçgen tele gelmişse pompa girmez. Zaten de yaptığımız işlemler sonucu paralel tele gelmiştir. Arkadaşlar şimdi biz 36 delik ve 3 bindirme bir jant ördük. Eğer 32, 24, 18 olsaydı ve bindirmeler de 2 bindirme, 1 bindirme veyahut da ışın şeklinde olsaydı ne olurdu? Göbekten yine bir boşluk bırakıp ikinciye takacaktık. Çemberden de 3 boşluk bırakıp yine dördüncüye takacaktık. Yani hiçbir şey fark etmeyecekti. Bindirmeleri de ayarlayacaktınız. 2 bindirme ise bir üst, bir alt. Bir bindirme ise bir üst, ışın şeklinde ise zaten bindirme olmayacaktı. Arkadaşlar akor sehpasına jantımızı koyduk. Dikkat edeceğimiz bir konu var. Şöyle bisikletin arkasına oturmuş gibi düşünün. Kaset tarafı sağınıza gelsin. Diğer taraf öbür tarafta. Bir de şu mandalların yaylarını çıkartın, deforme olmasın. Akor sehpasına düzgün bir şekilde
çemberimizi oturtun ve biraz sıkı bir şekilde de mandalı kapatın. Herhangi bir oynama olmasın. Jantımızı ördük. Şimdi yapacağımız ilk iş bütün tellerimizi eşit gerginliğe ulaştırmak. Bunu da tırnak metoduyla yapıyoruz. Tırnak metodu dediğimiz şey telin en alttaki yive tırnağımızı temas ettiriyoruz ve tornavidayla da tel başını sıkıyoruz. Öyle bir noktaya geliyor ki son yivde tel başı tırnağımıza temas ediyor. Tırnak metoduyla bütün tellerimizi başlangıç gerginliğine ulaştırdık. Ancak hala teller çok gevşek. O nedenle bütün tellerimizi 5 tur sıkalım. 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar şimdi arabamızı bir park edelim. El frenini çekelim. Bazı durumları size hatırlatmak istiyorum. Bu aşamaya kadar videomuzu izleyen bir kişi rahatlıkla hiç zorlanmadan bu aşamaya kadar gelebilirdi. Çünkü o teli al oraya tak, bunu buraya tak. Tellerin başlangıç gerginliğini ayarla gibilerinden bir sorun yoktu. Ancak bundan sonra bilgiye ihtiyacımız var. Burada 36 tane vida var. Bunları çevirdiğimizde neler oluyor? Bunları çok iyi bilmemiz lazım. Bunun için de videomun sonunda bir pencere var. Bisiklet jant akordu nasıl yapılır isimli. Oraya tıklayın ve bu vidaların hareketlerini güzelce öğrenin. Arkadaşlar 5 tur sıktık. Şimdi yapacağımız bir hareket var. Şu telleri paralel tellerden tutarak bir sıkalım. Ondan sonra arkadaşlar şu kırmızıya getirelim, karıştırmayalım. Şu tellerin bir gerginliklerini bir kontrol edelim. Aşağı yukarı benzer bir sıkılıkta olması lazım. Hala gevşek ama arada çok gevşek veyahut da sıkı olan olursa mesela şu. Bir de öbür taraf. Arkadaşlar telleri güzelce sıktık ve çok kabaca olarak bir ortak ses vermesini sağladık. Şimdi bütün telleri birer tur daha sıkalım. Bir. Şimdi arkadaşlar şu telleri bir daha bir sıkalım. Ondan sonra arkadaşlar şu teller kabaca ortak bir ses vermesi lazım. Arkadaşlar buraya gelene kadar herhangi bir akort yapmadık. Sadece tınılama yöntemiyle telleri belli bir ayara getirdik ve de avuçlayarak tellerimizi sıktık. Şu jantın güzelliğine bak. Neredeyse çok küçük bir sola doğru kaçma var. Gayet güzel gözüküyor. Arkadaşlar böyle bir alet kullanmış kadar sizlere güzel sonuç veriyor bu tınlama yöntemi. Arkadaşlar telleri 5 tur sıktık. Arkasından bir tur daha sıktık. Şimdi bir yarım tur daha sıkalım. Yarım. Şimdi şu teller ortak ses veriyor mu vermiyor mu bir bakalım. Bak şu çok gergin arkadaşlar. Biraz aç. Öbür tarafa bakalım. Şu çok gevşek. Biraz sıkalım. Bu şekilde ortak bir ses vermesini sağlayalım arkadaşlar. Şimdi artık beklenen an geldi. Akort yapma başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle çok kaba bir akort. Henüz akort yapmadan neredeyse akord oldu gibi jantımız. Bu da tınılama yönteminin güzelliği. Arkadaşlar ilk akordumuzu yapıyoruz. Öncelikle iğnemiz biraz aralıklı olsun. Kaba akort. Bakın burada arkadaşlar. Şu arada başlıyor. Şu araya kadar. Bu arada sürttüğüne göre arkadaşlar bu taraftaki telleri yaklaşık bir çeyrek tur gevşetelim. Bu taraftakileri de çeyrek tur sıkalım. Arkadaşlar burada önemli bir şey söylemek istiyorum. Biz akort yaparken devamlı sıkarak yapmıyoruz. Hem sıkarak hem de gevşeterek yapıyoruz. Akordu yaptıktan sonra bir karar alıyoruz. Çeyrek tur sık, yarım tur sık şeklinde sıkma işlemini akortların arasında yapıyoruz. Arkadaşlar sürtme ortadan kalktı. Arkadaşlar düşey akordumuzu kontrol etmek için şöyle bir kolumuz var. Önce tümseklik var mı ona bakıyoruz. Şöyle kolumuzu iyice çembere yaklaştıralım. Bakın arkadaşlar, sesi duyuyor musunuz? Oraya bir işaret koyalım. Bir taraf buradan başlıyor. Buraya kadar. Bakın.
Buradaki tümsekliği şimdi telleri karşılıklı sıkarak arkadaşlar gidereceğiz. İşaretten başlamıyoruz. Bıçak gibi kesmiyoruz. Biraz dışından başlıyoruz. Yarım tur yeter arkadaşlar. Eşit sıkıyoruz. Eşit sıktığımız için de akordu da bozmuyoruz. Sadece çemberi içeri almış oluyoruz. Kolumuzu tekrar yanaştıralım. Şimdi ne oldu bir bakalım arkadaşlar. Evet, işaret arası. Evet, sürtme kayboldu arkadaşlar. Eğer bu kadar yetmeseydi biraz daha sıkacaktık. Arkadaşlar çemberimizde çukurluk var mı ona bir bakalım. İyice kolumuzu çembere bitiştirelim. Şimdi çevirelim. Çukurluk olsaydı karşılıklı olarak bu telleri dışarıya alacaktık. Yani gevşetecektik o noktada. Arkadaşlar bu yaptığımız işlem birazcık akordumuzu bozmuş olabilir. Bir kontrol edelim. Biraz sağa kaçmış arkadaşlar. Bir bakalım. Arkadaşlar iki noktada kaçmış. Bunlara bir işaret koyalım. Noktanın birisi burası. Birisi de burası. Bir nokta daha vardı. Onu da bulalım arkadaşlar. Ona da farklı bir işaret koyalım. O da burada. Buraya kadar. Arkadaşlar tellerimizin sıkılmasını istemiyoruz biz. O yüzden gevşeterek akart yapıyorum. Şöyle yarım tur gevşetelim arkadaşlar. Biraz işaretin dışına da kaydırıyoruz. Şimdi kırmızılara bakalım. Bakalım ne oldu. Kaba olarak tamam. Bunu bir ince ayar olarak da siz devam edersiniz. Arkadaşlar bir çetrefilli konu var. Bizim çemberimiz acaba jantımızın merkezinde mi değil mi? Bunu anlamamız lazım. Bunu anlamak için de arkadaşlar şöyle bir aletimiz var. Jant ölçüm aleti. Şöyle tepesine elimizle bastıralım. Ve arkasındaki vidayı sıkalım arkadaşlar. Şimdi bu tarafı ayarladık. Bakın çember oturdu. Göbek de oturdu arkadaşlar. Hiç bozmadan bunu ters tarafta bir deneyelim. Bakalım jantımızın durumu nedir? Arkadaşlar çok hata var görüyor musunuz? Burada açıklık kaldı. Bizim maalesef çemberimiz bu tarafa kaymış durumda. Biz bunu kaset tarafına doğru çekmemiz lazım. Arkadaşlar hatırlarsanız bizim çemberimizi kaset tarafına yani sağ tarafımıza çekmemiz gerekiyordu. Ben bir tur arkadaşlar kaset tarafındaki telleri sıkacağım. Eğer bu işe yaramazsa sol tarafındaki telleri de gevşetebilirdik arkadaşlar. Arkadaşlar tamam, sıkıntımız hemen hemen kayboldu. Arkadaşlar böyle bir aletin herkeste olmasını beklemiyorum. O yüzden size bir iki önerim olacak. Böyle sağlam bir cetvel bulun. Bunu bisikletin maşasına veyahut da kadroya koyduğunuzu düşünün. Şöyle çemberi sağdan soldan bir ölçmeye çalışın. Diğer bir konuda arkadaşlar eğer lastiğimiz maşada veya kadroda sağa veya sola sürtüyorsa veyahut da V-brek frenimiz bu şekilde sağa sola yamulmuşsa o zaman merkezleme hatasının olduğundan bahsedebiliriz. Arkadaşlar jantın merkezleme konusunu size iki defa tavsiye ediyorum. Birincisi tellerimiz bu şekilde henüz tam gerilmeden bir de tam gerginliğe ulaştığımızda ikinciyi kontrol amaçlı yapmanızı istiyorum. Arkadaşlar tırnak metodundan sonra 5 sıktık, sonra 1 sıktık, sonra yarım sıktık. Şimdi bir yarım tur daha sıkalım. Arkadaşlar burada bir şey dikkat etmenizi rica ediyorum. Şimdi tellerimiz gerildiği için sıkınca tellerde burulma meydana geliyor. O burulmayı bir miktar tersi istikametinde çevirerek düzeltmeye çalışın. Şu hareket. Bir de bazı teller kolay dönüyor, bazıları zor dönüyor. Bu zor dönen tellerin çok gergin veya kolay dönen tellerin de çok gevşek olduğunu göstermez. Tellerimiz bayağı bir gerildi.
Ama son gerginliğe henüz ulaşmadı. Arkadaşlar şöyle paralel tellerden bir daha sıkalım. Bir daha bir müzik dinleyelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ortak bir ses veriyor neredeyse. Sağ taraf kısa olduğu için biraz daha ince ses veriyor. Arkadaşlar şimdi yapacağımız çok önemli bir konu var. Elimize bir plastik veya tahta tokmak alalım ve şu tellerin büklüm yerlerini ufaktan dövelim. Göbek alüminyum malzeme ama korkmayın arkadaşlar, bunlar çok sağlamdır. Böyle. Bunun ayarı nasıl olacak derseniz ceviz kırar gibi, fındık kırar gibi bu şekilde vurun. Şöyle bir çivi bulun ve bunu da şu tellerin şu yuvarlak kısımlarına vurun. Bu yuvalarına otursun arkadaşlar. Bunları dipçikleyin. Ayrıca içeriği de unutmayın. Karşılıklı jantımızı tutun ve iyice bastırın. Bastırın ki bu teller yerine iyice otursun. Arkadaşlar bu şekilde telleri oturttuğumuz zaman jantı ördük, bisiklete taktık ve binmeye başladık. Asla bunun akordu bozulmaz, bir daha kontrol istemez. Ta ki başına bir sıkıntı gelene kadar. Böyle, bunu da böyle tamamladık. Bir plastik veyahut da tahta çekiç sapı da olabilir. Şöyle bir malzeme bulun. Üçgen tellerden bunları çekin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu yaptığımız işlemler biraz jantımızı akordunu bozmuş olması lazım. Tekrar bir daha akor sehpasına koyalım. Bir bakalım arkadaşlar yaptığımız işlemler akordumuzu bozdu mu? Biraz kaçmış arkadaşlar. Şimdi orayı bir halledelim. Şu arada. Şimdi artık arkadaşlar burayı minik minik yapıyoruz. Evet, tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir şeyi kaçırmayalım dikkatten. Şu çemberimizin ek yeri burası her halükarda az veya çok bir hata veriyor dedik. Şimdi dikkat ederseniz hem yandan hem de düşey olarak hata veriyor. Arkadaşlar bu hatayı düzeltmek için bizim buradaki telleri aşırı derecede germemiz lazım. Fakat o zaman da buradaki teller riske girecek, kopmalara yol açabilir. Onun için buradaki bu problemle inatlaşmayalım. Burayı kendi haline bırakalım. Şimdi arkadaşlar biz yük sağlı sollu bütün telleri eşit olarak dağılmış mı dağılmamış mı bunu bir kontrol edelim. Şu biraz gevşek. Arkadaşlar şu gevşek olana yükü biraz verelim. Ve şu biraz da gergin olandan yükü biraz alalım. Biraz da öbür taraftan alalım. Tekrar bakalım. Aşağı yukarı oldu. Yani biz hiçbir telin tembellik yapmasını ve yanındakilerin de fazla çalışmasını istemiyoruz. Bak, şu biraz gevşek, şu birazcık sıkı. Şu sıkı olandan yükü biraz alalım. Şu gevşek olana verelim. Hem de akordu bozmuyoruz. Bak. Yok, fazla olmuş. Biraz bundan tekrar alalım. Biraz buna verelim. Tamam arkadaşlar. Yük eşitlemesini de yaptık böylece. Arkadaşlar unutmadan söyleyeyim. Eğer bu işlemleri yaparken akordumuzu tamamen bozar ve işin içinden çıkamazsak başlangıç gerginliğine tekrar dönelim ve oradan tekrar devam edelim. Arkadaşlar burada çok önemli bir karar vermek zorundayız. Teller yeterince gergin mi değil mi? Eğer yeterince gergin değilse sık sık başımıza akort problemleri çıkacak. Hatta çok gevşek teller patır patır dökülür ve jantınız elinizde kalabilir. Bunun tam tersi durumda da teller çok sıkıysa çemberle tellerin birleştiği yerde çemberde kılcal çatlaklıklar meydana gelir. Arkadaşlar her iki durumda da aşırı bir metal yorgunluğu meydana gelir. Bu durumda jantımızın kullanım ömrünü azaltır. Bir başka konuda arkadaşlar, lastiği takıp havayı bastıktan sonra bu yüksek hava tellerde stres kaybına yol açar. O nedenle bu aşamada biz tellerin gerginliğini birazcık yüksek yapıyoruz. Dediğim gibi havayı bastıktan sonra tellerin stresi bir nebze yerine gelecek ve normale dönecek. Arkadaşlar bu tel başlarında 19 tane, tellerde 21 tane diş var. Standart üretilen bütün malzemeler böyledir. Şimdi arkadaşlar biz tırnak metoduyla başlangıç gerginliğine ulaştıktan sonra önce 5 tur, arkasından 1 tur, 2 tane 1,5 tur ve en son olarak da 1 tur sıktık.
Bu tellerin yeterince gergin olmadığına inanıyorsanız siz bir tur daha sıkın. Biraz önce bahsettiğim standartlıktan dolayı arkadaşlar, bu videoyu izlerken aşamaları ve yapılacak işleri karşısında benim gibi not alırsanız kabaca doğru olacaktır. Kabaca şuradan ileri geliyor. Akort esnasında ileri geri biraz oynamış olabilir. Arkadaşlar ben çok memnunum. Böyle keyifli ve güzel bir konuyu beraber işledik. Ama aynı zamanda da bazı tereddütlerim var. Çünkü her aşamanın çeşitli çetrefilli varyasyonları oluyor. Bunları size yeterince aktaramadım. Artık bu konuları siz çalışarak ilerleteceksiniz. Bir konuda ikinci elden jant alın ama mümkün olduğu kadar kaliteli olsun. Bu jant üzerinde sık sık antrenmanlar yapın. Sonuç olarak bu bir meleke ve alışkanlık konusu. Meleke ve alışkanlıklarda süratle geriliyor ve güzel tarafı da süratle yerine de geliyor. Umarım bir video tüm bisiklet severlere faydalı olmuştur.